Merhaba koçlar, nasılsınız? Bugün YouTube videoları üzerinden gitar çalışmak, egzersiz yapmak, bir parçaya çalışmak için işimizi kolaylaştıracak harika bir eklentiyi size anlatacağım. Daha önce buna benzer bir web sitesi önermiştik. LoopTube ismi ve bu LoopTube sayesinde looplar alabiliyorduk YouTube videolarından ve videoları da yavaşlatabiliyorduk. Şarkıları daha kolay bir şekilde çalışabiliyorduk. O web sitesini merak edenleriniz varsa, belki onu kullanmak isteyenleriniz varsa onunla ilgili videoyu da kartlar bölümüne bırakıyorum. İsterseniz incelersiniz. Fakat bugün o web sitesinden çok daha ayrıntılı, çok daha pratik, çok daha fazla bize seçenek sunan bir eklentiden size bahsedeceğim. Bu eklentiyi kullanmak için Chrome tarayıcıyı kullanmanız gerekiyor. Chrome tarayıcı üzerine yerleşen bir eklenti bu. Bu eklenti sayesinde hem videolarımızı yavaşlatabileceğiz, hem looplar alabileceğiz, hem de ekstradan transpoze yapabileceğiz ve hatta ince ayarlar yapmamız gerekiyorsa pitch ayarları yapmamıza da bize olanak sağlıyor. Böylelikle farklı akort sisteminden kaydedilmiş bir parça varsa kendi gitarımızın akordunu hiç değiştirmeden bu eklenti üzerinden şarkıyı transpoze edip çok daha pratik bir şekilde şarkıyı çıkartıp çalışabileceğiz. Evet, bu eklentiyi tanıtmadan önce kanala abone olursanız, bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca kanalın teşekkür butonu ve katıl butonu da aktif. Buralardan da kanalımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca sosyal ağlarımızı da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmına bıraktım. Evet, eklentimizin ismi Transpoze. Dilerseniz şimdi bu eklentiyi tanımaya başlayalım. Eklentimizi yüklememiz için tabii ki Chrome kullanmamız gerekiyor. Chrome'da peki eklentileri nasıl yükleyebiliyoruz? Sağ üst köşede 3 noktaya bastığımızda burada diğer araçlar var. Burada uzantılara giriyoruz. Uzantılarda halihazırda yüklenmiş eklentileri görebiliyoruz. Burada bu sefer sol üst köşede 3 çizgi var. En aşağıda da Chrome Web mağazasını açın diye bir seçenek var. Direkt Google'a Chrome Web mağazası diye de yazarsanız buraya ulaşabilirsiniz. Eklentimizin ismi neydi? Transpose. Aratıyorum ve en üstte çıkıyor zaten. Transpose Pitch Speed Loop for Videos diyor. Buna tıklıyoruz ve sağda Chrome'a ekle olacak. Bende kaldır yazıyor çünkü daha önceden eklemiştim. Buradan Chrome'a ekle dediğimizde şurada gördüğünüz kısma kendisi ekleniyor. Bu sayfada nasıl kullanılacağına dair fotoğraflar, üzerindeki düğmelerin ne işe yaradığı ve içerisinde neler olduğu yazmış. En güzel yanı da ücretsiz olması. Her şeyi ücretsiz sunuyor. Eğer bize destek olmak isterseniz bir kahve ısmarlayın diye bir tuş koymuşlar sadece. Şimdi bu eklentiyi anlatmak için bir parça seçtim. Scuttlebutt'in Stairway Van Hugen'dan. Neden bu şarkıyı seçtim? Hem şarkı çok hızlı. Bu şarkıyı birazcık yavaşlatırız. Ayrıca yarım ses pese akortlanmış gitar. Öyle çalınmış. Benim gitarım da standart mi akordunda. Şimdi bütün telleri yarım ses pese çekmek çok zahmetli geliyor. O yüzden burada eklenti üzerinden şarkıyı yarım ses tizleştireceğiz. Zaten Floyd Rose bir gitarınız varsa bu tarz farklı akort sistemlerine geçmek tam bir işkence. O yüzden bu eklenti çok işinize yarayacaktır. Sağ üst köşede sarı olarak görüyoruz zaten. Buraya bastığımda en üstte transpoze yapabileceğimiz bir kısım. Bir altında ise pitch yazıyor. Burada 440 Hz'e sabitlenmiş. Mesela Pantera çalışacaksınız. Pantera'nın şarkıları zannedersem 444 farklı bir Hz'de akort yapıp öyle kaydeden bir grup Pantera şarkılarını. Mesela Pantera çalışmanız gerekiyorsa burada bunu artı 15'e getirip böyle 443.8 Hz'e falan getirip çalışma imkanınız var. Ama bizim bu şarkı için tek yapmamız gereken yarım ses tizleştirip re diyeze olan akordu mi'de gibi duymak. Hızını yavaşlatmak için burayı kullanabiliyorum. Eğer bir şeyi eski haline almak istiyorsam burada geri tuşu var. Ona bastığımda standart haline geri getiriyor. Bu şarkıyı birazcık yavaşlatalım çünkü gerçekten hızlı çalınan bir parça. Hızlanana kadar yavaşta çalışabiliriz. Ve altta loop kısmı var. Burada çalarken hangi kısımları loop almak istiyorsam buradaki bayraklara tıklayıp çalışmak istediğim kısımları belirleyeceğim. Aşağıda da git gel yapmamak için videoyu buradan kontrol edebiliyorum. 5 saniyeye geri alıp 5 saniye ileri alabiliyorum. Play yapabiliyorum ve başa alabiliyorum şarkıyı. Şimdi loop'umuzu alalım. Play dedim. Bu kısmı sadece dönmek istiyorum. İki bayrağı da bastıktan sonra zaten sağ taraftaki lacivert loop işareti yandı ve video bu loop arasında çalmaya dönmeye başladı.
Eğer yetişemiyorsam, her loop'tan sonra birazcık beklesin istiyorsam, şurada bir saat işareti var. Ona bastığımda loop bittikten sonra bir süre sizin hazırlanmanızı bekleyecek. Bakın. Bekliyor. Ve yeniden başladı. Bunu kapatayım. Gitarımı alıyorum ve çalışmaya başlayayım. Hızlandırmak istiyorsam arttırıyorum. %68'e getirdim. Evet, şarkı içinde farklı bir yerde de çalışmak istiyorsak ya yeniden loop alabiliriz ya da farklı markerlar ekleyebiliriz. Bu loop'u kapattım. Şarkının başka bir noktasına gittim. Marker ekledim. Çalıyorum. Şu kısmı alacağım mesela. Bir marker daha koydum bitişi için. Bitişini de işaretledim. Bu yeni kısmı çalışacaksam buradaki loop'u aktive ediyorum ve o ikisi arasında dönmeye başlıyor. Burada markerlara isim de verebilirim. Mesela intro diyelim. Intro 1, intro 2, nakarat dedim mesela. İşin güzelliği bunları aklında da tutuyor. Bu videoya geri döndüğünüzde daha sonradan bu ayarlara ulaşabiliyorsunuz. Sağ üst köşede bir de ayarlar kısmı var 3 nokta içinde. Burada klavyeye kısa yollarını açıp kapatabilirsiniz. Karanlık temaya geçebilirsiniz. Tap Capture modunun ne olduğunu çözemedim. Buradan isterseniz bilgisayarınızdan bir MP3 dosyası da atıp onun üzerinde bu programı kullanabilirsiniz. Burada bir de Clear All History, tüm geçmişimizi temizleme var. Bu ne demek oluyor? Daha önce çalıştığımız ve ayar yaptığımız videolar geçmişinde kayıtlı olarak duruyor. Ona da sol üst köşedeki çizgilerden ulaşabiliyoruz. Daha önce çalışmış olduğum şarkılar ve onlara neler yaptım burada halihazırda görünüyor. Mesela Cry For You çalışmışım. Ona tıklıyorum. Hemen Cry For You şarkısına gitti ve orada daha önce çalıştığım loop burada duruyor ve bastığım zaman hemen o loop'a gidebiliyorum ve onu çalışmaya devam edebiliyorum. Evet dostlarım, transpoza eklentisi hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Düşüncelerimi soracak olursanız daha önce tanıtmış olduğumuz Video Loop sitesi bunun yanında çok basit kalıyor. Bir gitarist olarak özellikle YouTube'dan şarkı çalışıyorsak kullanacağımız harika ve inanılmaz ücretsiz bir araç. Mutlaka her gitaristin Chrome tarayıcısında var olması gereken harika bir eklenti olmuş. Sizin de hoşunuza gittiyse mutlaka sizin de bu eklentiyi yüklemenizi öneririm. Evet, bir videonun daha bugün sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım eğitici olmuştur. Umarım gösterdiğim bu eklenti işinize yarar. Destekleriniz için videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. Sosyal ağlarıma sizi bekliyorum. Oraları takip edip videolardan ve canlı yayınlardan haberleriniz olabilir. Discord sunucumuz var. Discord sunucumuza da katılımlarınızı bekliyorum. Hepsinin bağlantısını açıklamalar kısmına bırakıyorum. Evet dostlarım, yeni bir canlı yayında, yeni bir videoda görüşene kadar hepiniz kendinize çok iyi bakın. Ama en önemlisi koç gibi kalın. Görüşürüz.